Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen Tekirdağ köfte tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 500 gram kadar kıymayı aldım. 300 gramı dana, 200 gramı kuzu çektirdim. 1 adet büyük boy soğanı rendeledim. 2 diş sarımsak ekliyorum. 2 dilim ekmek içi ekliyorum. 1 adet yumurta ekledim. 2 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. Tuz, toz kırmızı biber, karabiber ve kimyon ekledim. Birer çay kaşığı kullandım. Tuzu 1 tatlı kaşığı kullandım. 1 tatlı kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. İsterseniz kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Köfte malzemelerini bir 10 dakika kadar yoğuruyorum. Ne kadar yoğurursanız köfteleriniz o kadar güzel olacaktır. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Köfteyi yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa 2 saat kadar dinlendirirseniz çok daha güzel oluyor. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Hamur kartı ile 4 parçaya bölüyorum. Ben streçle hazırlayacağım. Dilerseniz elinizle de hazırlayabilirsiniz. Masayı biraz yağladıktan sonra hafif rulo şekline getirdikten sonra yavaş yavaş büyütebilirsiniz. Hangi şekilde size pratik geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Yeteri kadar büyüttüm. Dilerseniz krema sıkma torbası ile yine aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde biraz rulo şekline getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra tekrardan biraz daha inceltiyorum. İnanılmaz lezzetli, yumuşacık bir köfte oluyor içerisindeki irmik sayesinde. Bizler severek tüketiyoruz. Umarım sizler de denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Masayı çok az yağlıyorum. Elimle düzeltiyorum. Saniyeler içerisinde hazırlanıyor.
İsterseniz elinizle küçük küçük koparttıktan sonra da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Köftelerimin hepsini hazırladım. Biraz fazla kaldı, onları dondurucuya kaldırdım. Demir döküm tavayı iyice ısıttım. Hazırladığım köfteleri bu şekilde yerleştiriyorum. Eğer benim gibi demir döküm tava kullanacaksanız mutlaka önceden güzelce ısıtın. Bir fırça yardımı ile çok az sıvı yağ sürüp köftelerinizi yerleştirip pişirebilirsiniz. Kesinlikle yapışma olmuyor. Havayı iyice ısıttıktan sonra kısık ateşte pişiriyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çevire çevire pişiriyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Köfteleri ben ekmek arası yapacağım için hepsinin de sıcak olmasını istediğim için pişen köfteleri kenara alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yerleştirip pişiriyorum. İlerleyen dakikalarda köftenin iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.